Herkese merhabalar. Bugün YouTube kanalımızda köpekle birlikte kayışla yürüyüş düzgün, tansiyonsuz, çekiştirmeden bir yürüyüş algısını nasıl oluştururuz? Bu konu üzerinde çalışma yapacağız. Birinci kural, köpekle birlikte senkronize ve tansiyonsuz bir yürüyüş için doğru ekipmanların kullanılması. Eğer köpeğimiz genç bir köpekse çok dikkat etmemiz gereken husus mutlaka köpeğin boynundaki tasmanın sentetik ya da deri bir materyal olması. Yani aksesuar olarak ne kadar güzel görünse de metal tasmalardan uzak durmakta fayda var. Niçin? Metal tasmalar birincisi köpeklerin boynunda ciddi anlamda ağırlık oluştururlar. Ağırlık oluşturmanın ötesinde metal tasmanın aynı zamanda yaz sıcaklarında ısınması ve boyun bölgesini hayvanın dağlaması ya da tüylerinin kırılmasına sebebiyet vermesi açısından özellikle yavru köpeklerde sentetik ya da deri materyalleri kullanıyoruz. Kayışımızı da kesinlikle zincir kullanmıyoruz. Çünkü kullanılan zincirler ağırlıklarıyla köpeği rahatsız eder. Aynı zamanda sizin için de rahatsızlık verici bir ekipmandır ve çıkarttığı sesle köpeği yanlış şartlayabilir. Dolayısıyla kayışlarda da deri ya da sentetik materyalleri tercih ediyoruz. Evet, şimdi bir köpek neden çeker? Köpeklerde çekiştirme davranışlarının belli başlı sebepleri vardır. Birinci sebep, bir köpek sizi çekiyorsa, yani bir doğrultuda gidiyorsa, siz de onu takip ederseniz, yani onun kılavuzluğunu kabul ederseniz, köpek tabii ki kendi doğrultusuna gitmeye devam edecektir. Siz de onun takipçisi olacağınız için köpek çekerek yürüyüşü veyahut da o konudaki kararlılığını devam ettirecektir. Bir diğer sebep de genellikle hayvan sahiplerinin kayışı yanlış kullanmaları ve yanlış tutmalarıdır. Ne gibi yanlış tutma? Aşırı gergin ve tansiyonlu tutma, geriye doğru ya da yukarıya doğru köpekte tansiyon algısını arttırma, mücadele mantığını oturtma ve buna bağlı olarak çekişmeli bir yürüyüşün şekillenmesini sağlama. Bu iki hatadan dolayı genellikle köpekler çekiştirerek yürürler ve günümüzde de çevremizde de köpek sahiplerinde bunu çok sık görürüz. Çekiştirerek, aşırı çekiştirerek yürüyen köpeklere. O yüzden küçükten itibaren köpeğimizde inşa etmemiz gereken şeylerden biri yürüyüşte hiçbir zaman mücadele algısını köpeğin kafasında kurgulamamak. Bunun için ne yapacağız? Birincisi, kayışı tansiyonsuz bir şekilde tutmak. Şunun gibi düşünün arkadaşlar. Beni biri arkamdan çekerse ben bu durumdan kurtulmak hedefli olarak ileriye doğru hareket yaparım. İşte gergin bir kayış tutuşu olursa köpek de kendini bu tansiyondan kurtarma hedefli olarak ileriye doğru hareket yapacaktır. Dolayısıyla çekişmeli bir yürüyüş olgusu şekillenecektir. Bunu engelleme hedefi olarak ne yapmamız gerekiyor? Birincisi, kayışın relax bir pozisyonda tutulması. Yani gevşek bir pozisyonda tutulması. Gevşekten kastım bir salınım olması. Yani gergin tutmamak. Burada kastetmek istediğim şey köpeğin rahatlıkla elinizden sıyrılabileceği şekilde olması değil. Yine önemli noktalardan bir tanesi, uyguladığımız boyun tasmalarının boynundan sıyrılmayacak kadar sıkı olması. Bu da başımıza bir trafik kazasının gelmemesi ya da herhangi bir kazanın gelmemesi açısından önemli, köpeği korumak hedefli olarak. Şimdi bir kere kayış alışkanlığı, kayış ve tasma alışkanlığını oluşturmada yine önemli noktalardan bir tanesi doğru yönlendirme ve ödüllendirme sistemleri. Ne yapmamız gerekiyor? Kayışla yürüyüşte birinci kural, köpeğin size odaklanması. En önemli noktalardan bir tanesi ilk önce köpeği kendinize odaklamak. Diğer videolarımızda odaklanma konusunda hazırlamış olduğumuz programları izlemeniz mümkün. Köpek size odaklı olduğu takdirde sizinle senkronize yürüyüş söz konusu olacaktır. Birinci kural odaklanma. İkincisi, kayışın mutlaka kontrollü, kısa ama aynı zamanda tansiyonsuz bir tutuşu olması. Şimdi dikkat edin. Bu köpeği kendi haline bıraktığım takdirde dikkat edin, uygunsuz, çekiştirerek bir yürümesi var. Bakın, beni çekiştirerek, etrafa dolaşarak bir yürüme. Ama eğer köpeğe odaklanmayla birlikte yönlendirme çalışması yaparsanız, yani bunu inşa ederseniz köpeğin bütün davranışları değişecektir. Tabii ki ödüllendirme kullanmak çok çok önemli. Dikkat edin, ilk önce köpeğe doğru pozisyona aldırtmak. Sippo, buraya ilk önce sol tarafıma yaklaş, oturmasını sağlamak ve bir ödülle davranışını pekiştirmek. Daha sonra yürü. Mutlaka bir komutla yürüyüşe başlaması. Zuppa. Aralarda bakışlarını hep ödüllendirmek. Kayışıma dikkat edin. Kayışım mutlaka bir salınım yapıyor. Buraya eğer bir yöne doğru çekiştirmeye başlarsa
Yani bu tarafa doğru yönlenmeye başlarsa, ki şu anda gayet odaklı gidiyor. O yüzden onaylıyorum. Buraya bakın, odaklı bir şekilde hep onaylıyorum bakışlarını. Buraya. Eğer köpek çekmeye başlarsa, bir tarafa doğru yönlenmeye başlarsa onu takip etmemek ve kendi yönüme ikna etmek gerekiyor. Yani buraya. Aferin sana. Süper. Buraya. Süper. Kayışım gevşek ve rahat olmalı ama kontrollü. Ve çok önemli noktalardan bir tanesi, yürüyüş esnasında tempolu bir yürüyüşünüz olması gerekiyor. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Biz insan olarak 2 ayak üstünde aktarım yapıyoruz. Köpekler 4 ayak üstünde aktarım yapıyorlar. Bize senkronize olabilmeleri bizim tempolu yürümemiz de mümkün. Ağır aksak yürüyüşler, yavaş yürüyüşler ya da atipik yürüyüşlere köpeklerin senkronize olması çok kolay bir şey değil. O yüzden bunu unutmayacağız. Köpekler 4 ayak üstünde aktarım yapan canlılar olduğu için ancak bir temponuz olursa köpek buna ayak uydurabiliyor. Yavaş yürüyüşler için köpeğin senkron oluşturması çok zor. O nedenle yürüyüşlerimizde hep bir tempomuz olması gerekiyor. Kayışımız rahat ama kontrollü. Bakışları hep ödüllendiriyoruz. Aferin. Odaklanmaları her zaman aferin sana ödüllendiriyoruz. Ve vücut dilimizi takip ettiğini ani hareketlerimize vereceği reaksiyonlardan zaten anlayabiliyoruz. Örneğin bana bakmayan bir köpek ani duruşumu gözlemleyemezdi ve biraz daha öne gidip kayış çektiği zaman geriye gelmek durumunda kalırdı, ama bana baktığı için köpek ben durduğum anda aynı şekilde hemen reaksiyon verebildi. İlk önce kendime odaklıyorum. Yürü. Mutlaka benim komutumla yürüyüşe başlıyor. Dönüşlerde vücut dilimi okuyor. Aferin. Süper. Doğru davranışlarını hem sözlü olarak hem ödülle onore ediyorum. Süper. Eğer bir yöne doğru bir şey dikkatini çekip başka bir motivasyona yönelirse de buraya hemen yönümü değiştirerek tekrar benim kılavuzluğuma adapte ediyorum. Arkadaşlar, özellikle kayışta yürüyüşte düzgün inşa edilmesi köpeğin küçük yaştan itibaren kayışa alıştırılmasıyla mümkün. Bu antrenmanları düzgün bir şekilde yapmak, hep pozitif yöntemler kullanmak durumdayız. Eğer gecikilmiş vakalarsa bir takım mekanik engelleyiciler kullanılabilir. Köpeğin çekmesini engelleyen, aktarım bozarak engelleyen bir takım göğüs tasmaları veyahut da Master Collar ya da Head Healer denilen burundan geçen aparatlar vardır. Bu aparatlar belki önüne geçilemeyecek olan vakalarda yardımcı hedefle kullanılabilir. Özellikle bu tip olgularda mekanik engellerinde alıştırılarak, yani bu tip tasma aparatlarının da köpeğe alıştırılarak öğretilmesi gerekiyor. Birdenbire sert geçişler köpeğin memnun olmamasına, memnuniyetsiz kalmasına ve buna bağlı olarak uyumsuzlukların şekillenmesine sebebiyet verebilir. O yüzden her şeyi yavaş yavaş ve bol ödüllendirerek, pozitif yöntemler kullanarak oluşturmaya çalışmalısınız.